Dikkat dikkat! Corendon Sport Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Acun Ilıcalı hayallerini mi yaşıyor, hayallerinin ötesine mi geçti? Fenerbahçe hizmet etmek benim için de büyük bir mutluluktu. Hatalarımızdan ders alarak, öğrenerek zaten buralara geldik. Bu geçtiğimiz dönem Fenerbahçe vesaire gibi süreç senin motivasyonunu etkiledi mi takımları senin? Çok büyük sorumluluk aldım Fenerbahçe'de. Açıkçası kolay bir şey değilmiş yani. Bak Fenerbahçe başkanı olsam başka bir şey olur. Sonra maç başlıyor. 5. dakikada Vilavio Acun demeye başlıyorlar. Kendim hayatımda hiç o kadar güçlü hissetmedim biliyor musun? Bana göre reyting mucizesi tam anlamıyla MasterChef'tir. Geliyorsun, para kazanıp gidiyorsun. Yıldızlaştırdın, Evet. parlattın. Herkese çok sempatik geliyor bu taraf. Damardan girdiği zaman proje seni böyle her gün ekrana kilitler. Ya bunun arkasında mutlaka çok büyük eziyetler de var. Çok büyük korkular da var. Bu kadar nefret olan bir yerde ben bir şey yapamazdım. İflas ettiğim zaman herhalde bittim dedim yani. Yani benim bir Tottenham sempatim yıllardan beri vardır. Var çıktığından beri artık katil bulunamıyor. Yapay zeka birçok yorumcudan daha iyi futbol yorumluyor. Gol. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün benim kendi ifademle söylüyorum. Şahane bir konuğum var. Sevgili Acun Ilıcalı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün İstanbul'dayız. Hull City ile birlikteyiz. Ve müthiş de bir ilgi var. İngiliz taraftarlar da burada. Evet. Umarım şimdiden ben başarı dileklerimi ileteyim. Bu sene bir playoff ve playoff sonrası Premier Ligi görürüz Hull City ile beraber. Öncelikle çok teşekkürler güzel temennilerin için. Vallahi futbolda neyi hesaplarsan o olmuyor. Biz evvelki sene ilk 10'a girer miyiz dedik. Playoff'u bir sayıyla kaçırdık. 3 Evet. puanla. Sonraki sene dedik ki artık ileri gideriz belki playoff olur dedik. Az kalsın düşüyorduk. Çünkü futbol öyle garip bir spor ki 4 tane futbolcunun sakatlanması bir takımın bütün iskeletini yok edebiliyor. Bizim geçen sene çok ağır sakatlıklarımız oldu. Maalesef doğru. Sağ açık, ön çapraz. Dedik büyük şanssızlık. Sonra sol açık, ön çapraz. Nasıl olur dedik. Orta sahadaki en önemli adamımız yine ön çapraz. Ben bir takımın bir sezon 3 ön çapraz yaşadığını çok hatırlamıyorum mesela. O da başımıza geldi. Nazar var diyelim artık. Yani belki de şöyle diyelim hani bu şanssızlıklar geçen sene de yoğunlaştı. Demek ki ortalama şanssızlık katsayısını koyarsak belki bu seneyi geçer. Bu sene eğri yukarıya doğru çıkar inşallah. Peki Acun, öğrenim gördüğün daldan çok daha farklı bir dal. Spor muhabirliği olarak işe başladın. Evet. Sonra yükseldin. Çok başarılı bir iş adamı oldun. Acun Ilıcalı hayallerini mi yaşıyor, hayallerinin ötesine mi geçti? Hayallerimin çok ötesine geçtim açıkçası yani. Çünkü küçükken takım sahibi olayım diye bir hayalin olamıyor. En fazla yani futbolcu olabilir miyim dersin. Büyüdüğün zaman da öyle bir hayalin olmuyor. Ben spor muhabiriyken de müdür mü olurum acaba diyordum. En fazla ne olabilirsin? Yapım şirketi sahibi olabilirim diyordun. Allah nasip etti hayallerimin çok ötesine geçtim. O bir gerçek. Peki kamera karşısına geçtiğin ilk anı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum skandaldı. Nasıldı? İlk canlı yayınımı anlatayım sana. Milli takım deplasmanda inanılmaz bir galibiyet almış. Magdeburg'da yendik. Magdeburg Panteri seçilmişti Engin. Galiba kaleci de Engin. Evet. Bayağı eski bir dönem. Milli takım geliyor karşılamaya geldik. Ben körüğün o tarafta bir yerdeyim. Takım gelecek. Arka tarafta başka arkadaşım var. Arkadaki arkadaşımı yan kesiciler cüzdanını çalıyorlar. Çocuk da çok tecrübeli değil. O cüzdanın peşinde. Ben de 4 tane röportaj yaptıktan sonra düşün bak durumu anlatayım sana. Kontrollü telefondan beni seyrettiniz mi diye akrabalarımı arıyorum. Beni seyrettiniz mi diye. Ama o sırada yönetmen de Musa abi, Ahmet Yakaşıklı'ydı galiba rahmetli. Ahmet abi cinnet geçiriyor. Çünkü bir tane muhabiri yan kesiciler götürmüş. Öbür muhabir Akrabası. o sırada kamera beni seçecek ya. Kamera beni bir çekmiş. Ben telefondayım. Beni gördünüz mü? Televizyona çıktım diye. O sırada meğerse yayın tekrar bana dönmüş yani. O taraf ima olunca benden yayın yapmamı istiyorlar. Ben de telefondayım o. Hiç unutmuyorum. Çok enteresan bir gündü. Bazen birileri bu anıları falan hep böyle biraz çekinerek, utanarak falan anlatır ama sen tam kendin gibi anlattığın için Evet. herkese çok sempatik geliyor bu taraf. Ya şimdi hatalarımız hep oldu. Yani hatalarımızdan ders alarak, öğrenerek zaten buralara geldik. Şimdi benim hatalarım da tabii ki o dönemde de o tecrübesizlik, toyluk içerisinde. Mesela ilk çekim döneminde Fenerbahçe antrenmanına gittim transfer dönemi. Yazdı, çok sıcak. Futbolcu falan geldi yok. Herkes bekliyor. Sonra ben de zaten sabahlamışım. Bilgisayar oyunu oynamışım. Zaten 7'de yatmışım. 10'da kulüpteyim. 2 saatlik uykuyla duruyorum. Futbolcunun geldiği de yok. 11'de vurdum kafayı. Kalktım ben 1,5 saat uyudum. Bir kalktım herkes de uyuyor. Sonra kameraman dedi ki şöyle bir görüntü al dedim. Aldım. Ondan sonra ilk haberimi yapıyorum tamam mı? Fenerbahçe'de tık tık tık. Bugün transferde tık tık tık. Yaprak kımıldamadı. Futbolcular transfer görüşmesi için bekleyen muhabirler günü uyuyarak geçirdiler diyorum. Kamerada pan yapıyor böyle tamam mı? Her şey güzel. Ertesi sabah saat 10.30-11. O yok sabah 9.30 telefon. Hakan Kırbağ bizim kameraman arıyor. Abi sakın gelme. Ne oldu? Bütün muhabirler seni bekliyor.
Ne yaptım dedim ben. Abi ben şimdi o panı yapmışım ya. Benim muhabir dediğim 20 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık muhabirler. Şimdi sabah Fener'e gideceğim demiş adam. Müdür demiş ki bırak gördük demiş. Uyuyordum beygir gibi demiş. Ne Fener'i demiş ya. Ne yaptığını gördük filan. Ondan sonra neyse ben bir gittim. Çıldırmış hepsi. 2,5 saat uyudun orada. Biz 20 dakika daldık. Kendini ne bir şey. Dedim ki ne yapsaydım dedim. Hani kendim mi çekseydim dedim. Uyuyorum Haber abi. çıkardım sonuçta. Hayır uyuyordum dedim ya. Uyurken beni çekecek halim yok ki. Sonra Beşiktaş muhabiri oldum. Peki Acun, yeteneksizsiniz. İşte O Ses Türkiye, Survivor, yani MasterChef, o kadar çok format getirdin ki Türkiye'ye. Türkiye ile, Türk halkıyla özdeşleşen en favori programı bu dediğin hangisi oldu? En çok özdeşleşen bence MasterChef. Çünkü yemek deyince her evde akan sular duruyor. Bunu anladık. Bana göre reyting mucizesi tam anlamıyla MasterChef'tir. Çünkü bir mutfakta geçen program düşün. 5 ay 6 ay boyunca kanalı birinci yapıyor ya. Stüdyoda geçiyor her şey. Düşünsene. Yani böyle bir stüdyo. Bütün Türkiye burayı seyrediyor. Konuda yemek yani. Bunu hem İrem hem Bilgi'nin korkunç başarısı bu. Çünkü bunu evde seyredilebilir ve ilgiyle takip edilebilir hale getirmek inanılmaz bir başarı. Bak bana göre kalitesi yapımcılıkta. MasterChef. Spor muhabiri Acun Ilıcalı'ya dönsek. Bu programlardan hangisinde yarışmacı olmak isterdin? Var mısın yok musun? Var mısın yok mu? En güzeli. yani düşünsene format yaptık 2,5 sene. Geliyorsun para kazanıp gidiyorsun. Kendim hayatımda hiç o kadar güçlü hissetmedim biliyor musun? Yarışmacı adayları geliyor. Seçiyorsun mesela sen yarışacaksın diye. Para kazanacak adam. Kimin kazanıp kimin kazanamayacağını karar veriyorsun. Belirliyorsun. Sen yarışamazsın diyorsun mesela. O kazanamıyor para. Öbürü belki 1 lira alacak biliyorum ama belki de 300 bin alacak. 400, 300 bin o zaman yanlış anlama. 250 bin dolar falan. Doğru, çok ciddi paraydı. Yani 250 bin, 300 bin dolar paralar da attık biz. Yani bir yarışmada 100 bin dolarla gidiyordu herkes. Dolar olarak söyleyeyim sana yani. 60 bin alanı dövüyorlardı işte para alamadın diye. Yani öyle bir yarışmaydı. Peki Acun, bu kadar programdan sonra televizyon sahibi oldun, efendime söyleyeyim kulüp sahibi oldun, bir de dijital platform sahibi Evet. oldun. Eksendesin şu an. Evet. Ve pek çok ismi de yıldızlaştırdın, Evet. parlattın. Şimdi televizyon ve dijital arasındaki o farkı hissedebiliyor musun bir yayıncı Tabii olarak? tabii. Aşırı fark var. Şöyle fark var. Dijital açıkçası daha hızlı ve daha istediğin zaman servis alıp ulaşabileceğin bir şey. Televizyon sanki yemek saati belli, o saatte yemeği yemen lazım. Öbürü kişiye özel servis gibi düşünüyorum. Dijital tabii daha alakart, daha emek isteyen ve kalitesi, çekimsel kalitesi daha yukarıda olan bir sistem. Televizyonun yalnız en büyük özelliği, televizyon damardan girdiği zaman proje seni böyle her gün ekrana kilitler. Yani birisinin çıkabileceği seviye çok yukarıda televizyonun. Sky is the limit. Yani bütün Türkiye seyrettirebilirsin o akşam. Ama dijitalde de belli bir kitleyi yine çok mutlu edebilirsin. Diyebilirsin. Futbola dönelim. Az önce basın toplantısında Corendon'a da teşekkürlerini ilettin. Hem Hull City hem Maribor böyle bir yatırım yapmak ilk ne zaman aklına geldi? Ve bir şey daha. Bu geçtiğimiz dönem Fenerbahçe vesaire gibi süreç senin motivasyonunu etkiledi mi takımlar üzerinde, kulüpler üzerinde? Tabii ki yani geçen sene benim için çok zor geçti. Çok büyük sorumluluk aldım Fenerbahçe'de. Tabii ki o da hani Hull City'deki performansımı %75-80 etkiledi diyebilirim yani. Maçlara gidemedim, takımla ilgilenemedim, transferlerin içerisine çok giremedim. Baktığın zaman çok ciddi bir zararım oldu ama tabii ki Fenerbahçe hizmet etmek benim için de büyük bir mutluluktu. O yüzden o açıdan da çok mutlu ve gururluyum. Açıkçası kolay bir şey değilmiş yani. Bir anda burada operasyon içinde olmak. Bak Fenerbahçe başkanı olsam başka bir şey o. Sorumlulukla birine verip kalkıp da sen uzaktan izlemen başka bir şey. Ama Fenerbahçe'de operasyon içine girdiğin zaman Hull City'deki o zaman operasyondan tamamen uzaklaşman Kopuyorsun. gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin operasyon tarafı çok zor. Anlatamayacağım derecede zor. Şimdi ben sayayım sana. Basınla ilişkiler, çıkan haberler, kulübün vermesi gereken yanıtlar, futbolcular, teknik direktör, onun dışında basın açıklamaları, onun dışında transferler. Korkunç bir gemi yani. Çok Yani büyük bir günün gemi. 12 saate kadar düşüyordu. Yani Yetmiyor kruz şip gibi 24 düşün saat. yani. Tabii. Kruz şipte iş biter mi abi? Tabii. İş bitmez. Sen hangi işi de tutabiliyorsan tut. Biraz fazla sorumluluk aldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz dönemlerde konuştuğumuzda örneğin ligi Hull City 7. bitirdiği sezon İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sezon öncesi bana şeyini söylemişti. Bizi ilk 8 içinde görüyorlar demişti. Bu sezon itibariyle böyle bir değerlendirme var mı? Hull City'yi nerede görüyorlar İngilizler? Şu anda ilk 15 içinde görüyoruz. İlk 15 içinde görüyorlar. Yani 15'te ilk 15 de diyemem. 14-15 görüyorlar. 24 takım var. Bizi düşme bölü grubunda görmüyorlar. Ama Orta alt. onun ortanın yani 12 orta gibi düşün. Hı hı. Bizi 13-14-15 oralarda görüyorlar. Gibi görüyorlar. Umarım tersine döner. Bu daha yukarı. Ya o geçen seneki performansla alakalı. Şimdi geçen sene düşmekten zor kurtulmuşsun. Şimdi biz biliyoruz takımımız kuvvetli. Yani hocamıza da güveniyoruz. İlk 10 potansiyelimiz var. Ama onların öyle görmesi de normal. Acun, seninle birlikte Hull City'ye maça gittiğimizde beni çok etkileyen bir şey olmuştu. Onu açıkça söyleyeyim. Stada doğru gidiyorsun. Bütün şehir stada akıyor. 20-25 bin ortalamayla. Kadın, çocuk, anne, baba hep birlikte stada doğru akıyorlar. Ve sonra stada doğru geldiğinizde tüylerim biraz diken diken oluyor ama kocaman bir Türk bayrağı karşı stadın üstünde. Sonra maç başlıyor. 5. dakikada We love you Acun demeye başlıyorlar. O
Ama kulüp başkanı olarak hissettiklerin ne? Ya çok güzel bir olay tabii ki. Şimdi şöyle anlatayım. Bizde Anadolu halkının masumiyeti vardır ya böyle. Bilirsin ne kadar doğuya gidersen böyle ortam masumlaşır ya. Doğru. Biz çünkü şehir insanları yaşamak için böyle hafif hepimiz ayrı survivor'larız. Nobranız. O yüzden de biraz, evet. daha hani böyle Anadolu'daki o masumiyet, sakinlik bizde olmaz. İngiltere'de şimdi kuzeye çıktıkça aynı şey söz konusu. Ne kadar kuzeye çıkarsan o kadar masumlaşan bir ülke görüyorsun. Ve gerçekten bugün göreceksin bu stadda da yani. Böyle pırıl pırıl insanlar yani. Böyle hayatları husti. O küçük şeylerle mutlu olmayı bilen. Onların dünyasına ben takıma olan katkımla beraber ve onlara gösterdiğim sevgiyle beraber girince açıkçası biraz kahraman gibi oldum. Bu da büyük bir gurur veriyor. Peki başka bir alana yatırım yapmayı düşünüyor musun? Yani başka bir alan derken şimdi 2 tane futbol kulübüm var. Bir basketbol efendime söyleyeyim Yok. vesaire gibi. Yok şimdi iki kulübü şimdi artık burada mühim olan feasible bir şekilde iki kulüpten maksimum randımanı almak. Çünkü Fenerbahçe'yi anlattım ama Hull City'nin de derdi öyle bitmiyor. Biz şimdi iki arada yine bir toplantı yaptık. Bir toplantı yapacağız. Transfer dönemleri biliyorsun nasıl geçiyor. Her dakika oyuncu arıyorsun. Senden oyuncu istiyorlar. Her dakika bir olayın içindesin. O yüzden hani Maribor da var. Artık daha fazla zorlamak çok mantıklı değil. Az önce Correndo'nun Türkiye'ye misafir olarak getirdiği Hull City'li taraftarlarla birlikteydin. Bir Türk başkan, daha doğrusu sahip, Hull City gibi İngiltere'de önemli bir kulübün sahibi. Bir Türk şirketi onları buraya getiriyor ve Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun bu tesislerinde onları ağırlıyorlar. Hissiyatları nasıl içeride? Yani çok güzel bir parantez açtı. Çünkü buradan federasyonumuza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar şimdi tesislerde burada hem çalışma yapabiliyoruz. Onun dışında da hani Hull City taraftarı buraya geldiği zaman mutlu oluyor. Ülkemiz için de güzel bir tanıtım oluyor. Yani mükemmel tesisler. Kim yaptırdı bilmiyorum bu tesisleri ama Allah razı olsun kim yaptırdıysa. Çünkü Türk futbolunun 30 yıl öncesini çok iyi biliyorum. Riva dünyası falan hani futbolun Hayaldi futboluna bunlar. hayal kurulamayacağımız şeylerdi ki şu anda onları yaşıyoruz. Tabii ki çok güzel bir ortam. Onların her tarafında Türk görmeleri, milli takımımızın tesislerini görmeleri, ne bileyim futbolcuların bunu yaşaması, her futbolcunun buradan güzel anılarla dönmesi paha biçilmez. Yavaş yavaş seçmeli sorulara geldik gibi Acun. Şimdi bizim programımızın bir uçuş kartı sorusu var. Correndo'nun Avrupa'daki en önemli uçuş noktalarından biri biliyorsun Londra. Ya Londra'ya iniyoruz, daha sonra Hull'e geçiyoruz. Hull City'yi satın almak için havaalanına adımını attığın andan itibaren ne hissettiğini öğrenmek istiyorum. Humberside Havanı var, oraya inmiştim. Evet. Ondan sonra şehir böyle yemyeşildi. Çok hoşuma gitti. Sonra şehir merkezinde insanlarla şöyle biraz sohbet ettik falan. O insanların yabancılar olan böyle bir sempatisini hissettim. Güzel bir şeydir o. Bilenler bilir bu dediğimi de. Kuzey Avrupa'da çok aşırı derecede dışlanıyoruz. İngiltere hariç. Dikkat edin. İsviçre'de maalesef Danimarka, sorun Norveç, yaşıyoruz. doğru. Danimarka'yı İsveç. boş ver. Hollanda, yine Fransa, yine İsveçler, Norveçler hep böyle bize bir mesafe değil mi? İngiltere'de bunu görmüyoruz. Türkiye olan genel yapı İngilizler öyle mi yetiştirilmiş? Krallıklarındaki genel zihniyet mi bu? Ama senin de bir katkın olabilir orada. Hayır herhalde. hayır. Yani sana Genel öyle zaten sen- ama şey var. Bak genel ben bunu taşıdım diyorum. Ben bak 0'ı 5 lira çarpsan 0'dır. Bu kadar nefret olan bir yerde ben bir şey yapamazdım. Önce Türklere karşı bir ön yargı yok. Ülkemizin oradaki karşılaşması gayet düzgün. Onun üzerine ben binayı yapabildim. O yüzden İngilizlerin farklı olduğunu düşünüyorum. Çok zorlu ve hakikaten eziyetli de bir kariyerin var. Yani hepimiz şunu söylüyoruz. Ya Acun şahane yaşıyor. Acun'un hayatı şöyle, özel uçakları böyle vesairesi böyle falan. Ya bunun arkasında mutlaka çok büyük eziyetler de var. Çok büyük korkular da var. Senin yükseliş kariyerine ya ben yükseliyorum galiba, uçmaya başladım dediğin o anı merak ediyorum. Ya ben adım adım yükseldim. Ama dönüp baktığım zaman Allah neler nasip etti dediğim çok oldu tabii. O merdivenlere çıkarken çıkmayı hissetmiyorsun. Ama dediğin gibi bazen böyle bir başına duruyorsun. Ya diyorsun ki ya benim bir takımım var ya. Yani hani futbol takımım var. Öbür tarafa baktığın zaman major yani bir televizyon kanalım var. Yani böyle dünyada muhabir başlayıp da büyük kanal sahibi olan kimse olmamış. Yok. Yani şimdi o açıdan baktığın zaman koskoca bir kanalın sahibi olmak, bunu insanların seyretmesi, projelerin beğenilmesi bunlar paha biçilmez şeyler. Yine oraya geleceğiz. Hayal edemeyeceğim şeyler. Ama geriye dönüp bol bol baktığım oluyor yani. Ya neler yaptık ya baksana. Yani Peki şu anda biraz daha geriye dön o zaman. Tam o geriye döndüğün zamanı bir türbülans dönemine gel. Böyle sallantıda hissettiğin, eyvah ne oluyor dediğin an hangisiydi? iflas ettiğim zaman herhalde bittim dedim yani. Ben çünkü annemlerden kalan parayla ticarete yapmaya çalıştım. Yaş 22 falan herhalde işte. 22 yaşında, 23 yaşında ticarete girdim. Düşünsene. Ne yapıyordun? Kod satmaya çalıştık işte. Satıp battık sonra. Satıp battın, Tabii satamadan dünyayı değil. sattım. Yani yoldan geçeni falan karşı şeritte adam alıp satıyordum. Dünyada görebileceğin en iyi satıcıyım öyle düşün. Ama hesap yok, kitap yok. Yani gittik o zamanlar 24 yaşındayım herhalde. Doların artışı var. Evet. İşte kredi kartları 95'ti almışız, galiba. 94. 94. Kredi kartlarıyla gidip yurt dışından yabancı kod aldık. Kodlar, ayakkabılar, Sebago, Versace, Ferre, Trussardi, Uçuyoruz. yıkılıyor dükkan. Aldık abi. Kredi kartını sonra ödüyorsun. Biz de o sırada satıp kredi kartını ödeyeceğiz. Sistem çok doğru değil mi? Doğru.
Zaten hani 1'e 2 satıyorsun. %50'si masrafa gidiyor. %30 kazanıyorsun. Ama döndürebiliyorsun. Abi aldık, bir hafta geçti. Dolar yan taraf döviz büfesi, hiç unutmam. Hesapla beraberiz. Hesap dolar arttı diyor abi, baksana dedim. Bak dolar 15'ti. Böyle düşün. 15 bin miydi? 15 miydi? 150 miydi bilmiyorum. 15 üzerinden gideyim sana. 20 oldu. Esad 20 oldu dedi. Yok ulan dedim, ben bakmaydım, 25 olmuştu. Hani Esad 20 diye geldi, ben gittim 25 olmuştu. Esad 25 oldu dedim, 30 olmuş dedi. Sen ne diyorsun dedim. Ertesi güne girdik 40'la. Sonra öbürsü gün galiba ben gitmemiştim. 45 dediler. Dolar 15'ten 45'e çıktı. Biz bütün malları satsak Mümkün değil çıkarma. borcun yarısını ödeyebiliyor gibi olduk. Çünkü uçak masrafı falan da var. İliklerime kadar batacağımızı hissettim o an. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bir şey satamıyorsun ki zaten. Tabii, Şimdi bir satsan de o diyorsun var. ya. Satsan Ya abi diyorsun. 15'e 45 oldu da kim Tabii. alacak onu? 100 dolardı o zaman, bak ben sana söyleyeyim. 55'ten 501 alıyorduk. 55 dolardan. 100'e satıyorduk. Bir anda oldu 100 dolar, 300 dolar. 300 dolara kim gelecek de kot alacak o zaman? Millet panikten çil yavrusu gibi dağıldı mı abi? Şaşkın bakkalda. Biz ayak tenisi oynuyoruz caddede. Kim müşteri yok zaten. Batmamız 40 gün sürdü. 40 gün 45 gün sonra battık. Sahibi çok kollamıştı. Hiç unutmam. Beyefendinin adını hatırlayamayacağım ama dükkanın sahibi kirayı ödeyemedik. O anlayışla karşıladı. Battığımızı da bildiği için bize büyük kıyak çekmişti. Kazım Kulağan pasajındaki ev sahibimiz. Onu duyarsa, selam ederse sevinirim. Çok tatlı bir beydi. O bizi zorlamadı kirada. Ama çünkü zaten battınız dedi. Anladın mı? Bir de ben sıkmayayım, öldüler dedi. Biz öyle battık işte. Peki o mu bu mu diye bir şey soracağım. Tamam. Birkaç şey soracağım Acun. Survivor mu Masterchef? Survivor. Survivor. Şampiyonlar Ligi mi Dünya Kupası mı? Dünya Kupası. Hangisi daha zor? Hull City'ye sahip olmak mı Fenerbahçe'de az başkanı mı? Fenerbahçe Başkanı. Avrupa şehirleri mi tropik adalar mı? Tropik adalar. Gözlerden uzak bir tatil mi kalabalık bir tatil? Kalabalık ama kalabalığı ben yaratacağım. Benim 25 ekibim kişi, olacak. tabii. 30 kişi tatile gideceğiz. Öyle bir kalabalık yani. Correndo'nun uçtuğu birkaç şehir sayacağım. O şehirlerin takımlarında forma giymiş ve hala hazırda forma giyen oyuncu hatırlayabilecek misin? Bremen, Mesut Özil, Münih, Hamit Altıntop, Newcastle, Emre Belezoğlu. Çok gittim. Ya bir yabayanın şey demesinler. Bu fazla obsesif demesinler diye. Newcastle'da Alan Shearer Alan koyalım oraya. Londra. Ee, Herhangi biri olabilir. Herhangi bir takım olabilir. Abi ben eski Tottenham'cıyım, tamam mı? Ama Hoddle Hoddle ve Waddle tabii. zamanında. Glenn Hoddle. Abi Hoddle, Gascoigne, Lineker. Tamam ya, takıma bak sen yani. Evet. İleride Lineker oynuyor. O zaman ben maçları kaçırmazdım. Yani o zaman Türkiye seyretme şansın yok. Hı hı. Uydu çanak birbirine bağlayıp böyle tencereyle oturtup maçı öyle seyredebilirdik. Hani bizden başka seyreden yoktu zaten. Çok az vardı. Lineker'in Tottenham zamanı. Onun bir önünde Ardiles vardır Evet. Tottenham'da. Arjantin. Hatta geldi. İstanbul'a gelmişlerdi. Fener'le hazırlık maçı yaptılar. 5 atı devam ettiler bize. O zaman Ardiles'te. Archibald da vardı. Yani benim bir Tottenham sempatim yıllardan beri vardır. Başarılı bir takım değil belki. Ben güçsüz hep tutarım Dünya Kupası'nda da. Avrupa'da da. Tottenham benim için Gareth Bale'ın çıkarmasıyla beraber son dönemlerde kadro yine çok güçlendi ama bir türlü de böyle bir şampiyon olamadı. Peki Rotterdam. Rotterdam, Feyenoord. Feyenoord deyince de Orkun geliyor aklımıza. Bizi Şimdi gururlandırdı. Beşiktaş'ta. Ama ben Pierre Van Hooijdonk diyeceğim. Peki Glasgow. Glasgow, yani çok acı anımız var. Penaltılarda kaybettik. Tugay Kerimoğlu diyorum. Beraber gitmiştik Tugay'la. Eşiyle ben beraber gitmiştim. Tugay transfer olmuştu. O zaman muhabirdim. Tugay Glasgow'a gittiği hafta biz de eşiyle, Ekin'le beraber gitmiştik. Çok uçaktan korkmuştu. Beni yani Ekin'e de selam buradan. Bir daha uçmayız inşallah beraber. Bir korkuyor uçaktan, anlatamam sana. Ben de dünyanın en rahat adamıyım. Uyuyamıyorsun abi, devamlı çığlık atan biri yanında. Neyse, Glasgow'da Tugay'la güzel anılarımız var. Tugay diyorum. Peki Moskova. Moskova, valla Moskova'da da milli takımla Moskova deplasmanına gitmiştim. O anım var. Takım dersen Spartak Moskova, CSKA Moskova, Dinamo Moskova. Dinamo Moskova diyeceğiz. Spartak Moskova'dan Besnasik. Tamam. Teşekkür ederim, Allah'ın Peki. büyüksün. Bükreş. Bükreş, Hacı, Popescu, Filipescu Yeter diyebiliriz. bu kadar. Daha ne diyelim? Evet. Peki son bölüme geçiyorum. Gol mü offside mi diye. Şimdi kısa kısa cümleler okuyacağım. Bu kısa cümleler içinde eğer söylediğime katılıyorsan gol, katılmıyorsan offside. Futbol programları sabah kuşağında olmalı. Offside. Gelecek artık dijital platformlarda. Offside. Yapay zeka birçok yorumcudan daha iyi futbol yorumluyor. Gol. Bu golü ben de tahmin etmiştim. Hull City 2 sene içinde Premier Lig'e yükselir. Yani gol ama verilmeyebilir. VAR futbolun ruhunu öldürüyor. Düzenlenme olmazsa gol. Düzenleme istiyorum vardı. Nasıl bir düzenleme? Abi bak, çok saçmalıklar var, düzeltmem lazım. Değil mi? VAR'ı kuranlardan teşekkür ediyoruz burada ama saçmalıyorsunuz. İkinci sarı kart kırmızıysa VAR müdahale etmek zorunda abicim. Bu bir must. Yani sen VAR yapıyorsun. 2 sarı kartta adam atılıyor, VAR müdahale edemiyor. Olmaz abicim. VAR'ı niye yaptın? Hayati durumu bozmak için. O zaman ikinci sarı kartlara özellikle bakacaksın. Sarı kart mı diye. Bu bir. Tamam mı? Anladım. Onun dışında VAR'da neye müdahale edip neye etmeyeceğinin kesin sonucu olması lazım. Buna VAR müdahale olur mu olmaz mı diye bir şey yok abiciğim. VAR bana soruyorsan offside'de uygulanmalı. Öbüründe zaten müdahale olduğu net elde uygulanmalı.
net el, net offside. Onun dışında ikili mücadelelerde VAR olayına karşıyım. VAR protokolü yeniden Düzenlenmeli. Ona faul yaptı. VAR hakemine göre penaltı, buna göre değil falan. O dünyadan kopacaksın abicim. Faullü pozisyonlarda hakem hatası nasıl VAR'da da hata oluyor? Hakem hatası gibi VAR'daki hatayı yok edeceksin. Hakem sorumlu olacak. En önemli konuya geliyorum. VAR çıktığından beri artık katil bulunamıyor. Unutma bunu. Katil bulunamıyor Güzel. abi. Hakem cinayet işleyecek. Karışmam ben diyor abi. Yani suçlu yok ortada. Hakem midir, VAR mıdır, operatör müdür, düğmenin başında kimse bilmiyoruz. Abi bir kişi sorumlu olacak. O yüzden de VAR'ı net şeylerde uygulayıp sorumluluğu yine tekrar hakeme vermekten yanayım. Futbol sever artık taraftardan çok tüketici gibi davranıyor. Gol. Ve son soru. Türk futbolunda en az 2 sezon tüm maçları yabancı hakemler yönetmeli. Futbol maçları 60 dakikadan 90 dakikadan 60 dakikaya düşmeli. Süre durdurularak değil mi? Evet. Süre durdurularak doğru. İlk bölüm altın gol bence. Altın İlk gol. söylediğin altın gol. Yabancı hakem altın gol. Acun, seninle sohbet etmek çok keyifli. Aynı şekilde. Gerçekten. Aynı şekilde. Şunu da bilmeni istiyorum. Bir meslektaşın olarak, eski bir meslektaşın olarak yürüdüğün yolda, ulaştığın noktada seninle gurur duyuyoruz. Sağ olasın. Onu da ifade edeyim. Çok Ve teşekkür hepimiz de hostiliyiz. Sağ Bunu da olasın. bilmeni istiyorum. Çok Sağ ol. teşekkür Sağ ediyorum. ol. Şimdi Acun taraftarlarımıza, daha da izleyicilerimize diyelim biz. Ve Acun Ilıcalı imzalı forma hediye edelim. Çok teşekkürler.